Kadem iyi günler diler. Yeniden herkese merhaba. Umarım görüşmeyeli hepiniz iyisinizdir. Sorularınıza yanıtlar serisiyle karşınızdayız yine. Sorularınız ardı ardına teolojik alandan geliyor bu kez. İlahiyat alanından geliyor yani. Kader konusu. Tabii sadece kader diyerek veyahut kaderle işte fizyonominin ilişkisi nedir gibi bir şeyle böyle son derece kısıtlı, dar kapsamlı, sığ bir soru sorulacak olursa o zaman bu soruya yanıt verilemez. Niçin yanıt verilemez? Sorunun öncelikle içinin dolu, altının da dolu olması gerekir. İçi boş ve altı boş bir soruya, bir kader sorusuna sadece bir fizyonomist değil, hiç kimse yanıtlayamaz. Neyi yanıtlayacak? Son derece geniş ve son derece derin, son derece anlamlı bir konu eğer içi boş ve altı boş bırakılacak olursa, dediğim gibi sadece fizyonomist değil, onu hiç kimse cevaplayamaz. O yüzden bu sorunun önce eğer inşa edemiyorsa soruyu soran, onu soruyu inşa etmesi için desteklemek gerekecek. Peki destekleyelim. Ama önce sorudaki yanlış algıyı kırmak gerekecek. Önce o kırılması gerekir. Daha sonra dip köşe bir temizlik yapılması gerekir algıda. Daha sonra da sağlam bir zemine oturtulması lazım. Bu sağlam zemin neresidir bizim için? Referansımız Kur'an-ı Kerim. O yüzden Kur'an-ı Kerim zemininde o soruyu bir kere o doğru zeminine de oturtmamız gerekecek aynı zamanda. Peki bir örnek verelim. Yani çok fazla örneği var ama örneğin ülkemizdeki en yaygın ve yanlış algılardan bir tanesi bilirsiniz hepiniz. Kara bahtım, kör talihim, kaderimse çekerim. Alın yazısı bu, değişmez gibi algılar yanlış algılardır. Ve bir örnektir yani konumuzla ilgili. Eğer bunun üzerine kurulu bir soru ise zaten bunu cevaplamak doğru değildir. Çünkü her soruyu cevaplamak mecburiyeti yoktur. Soru doğru olursa yanıt ona uyumlu bir biçimde doğru olacaktır çünkü. Soru yanlış ve zemini de bozuk bir soruysa buna niçin yanıt verilsin? Bu örnekte olduğu gibi. Eğer böyle bir örnekle bezenmiş bir soruyla karşı karşıyaysak biraz önce dediğim gibi önce algının kırılması lazım. Algı nasıl kırılır? Soruyu yanıtlayacak olan yine bir referans bilgiye ihtiyaç duyacak. Gelin sizi yine referans bilgiye götüreyim. Yine notlarım önümde, siz görmediğiniz biçimde ona bakacağım. Eksik ya da yanlış olmasın diye, kusuruma bakmayın benim. Sizi Kur'an-ı Kerim'den Hicr 21'e götüreceğim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri bizim katımızda olmasın. Biz onu ancak belirli bir ölçüyle indiririz. Kader ölçü demektir biliyorsunuz. Evet, Hicr 21'i okudum. Devam ediyorum. İsra 13'e götüreyim sizi. Biz herkesin kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Ayetle sabit, açık, net. Anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Bakın o kadar açık ve net ki, tekrar ediyorum. Biz herkesin kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Ayetin devamını okumuyorum. Konu bütünlüğü içerisinde yer almadığı için. Burayla kısıtlı tuttum. Bundan sonrası da var çünkü. Eksik okudunuz demeyiniz.
Buyurun İsra 13. Devam ediyorum. Kamer 49. Şüphesiz ki biz her şeyi bir ölçüyle yarattık. Kader ölçü demektir yine biliyorsunuz. Tekrar hatırlatmış olayım. Yine devam ediyorum. Hadid 22'ye götüreyim sizi. Buyurun. Yerde ve bizzat insanların kendilerinde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta olmasın. Kitaptan kasıt burada levh-i mahfuzdur. Ya da ümmül kitaptır. Dolayısıyla bu yanlış algılarda ve sağlam olmayan kader sorularında öncelikle bu referans bilgilere getirerek bu yanlış algılar işte bu şekilde kırılır. Ayetle sabit olan bir şeyin kıramayacağı hiçbir şey yoktur. Temizleyemeyeceği hiçbir şey yoktur. İnşa edemeyeceği hiçbir şey yoktur. Bu da onlardan bir örnektir. Peki şimdi bunu böyle yaptık diyelim. Peki bunu böyle yaptık. Peki yeterli mi? Evet, bize yeterli gelmeyebilir. Niçin yeterli gelmeyebilir? Çünkü kader 7 katlıdır. Gelen soru bu 7 katın hangi katından gelmektedir bize? Bunun da belirlenmesi gerekiyor. Evet, tekrar ediyorum. Kader 7 katlıdır. Gelen soru hangi kattan gelmektedir? Bunun da içinin doldurulması lazım. Altının doldurulması lazım. Ve yeniden bu sorunun da inşasına devam edilmesi lazım. Görüyorsunuz kader konusu ne kadar zor bir konu. Evet, soruyu soran bu inşayı yapamıyor ise o soruyu inşa edecek biçimde onu yine desteklemeye devam ediyor olmamız lazım. Peki desteklemeye devam ettik. Kaderin katlarını anlatmaya kalksak günler sürebilir, haftalar sürebilir. Oysa ki bu videonun süresi bellidir malumunuz. Ancak belli ipuçları verebilirim. Bu ipuçlarını nerelerden yakalayabilirler? Dostlarımıza, arkadaşlarımıza, soruyu soranlara onları önerelim. Benim ipuçlarım şunlar olabilir. Bir kere Hazreti Azrail ile Hazreti İdris'in kıssası mutlaka okunmalıdır. Tabi burada bir dipnot da verelim. Biliyorsunuz Azrail Kur'an'da geçmez. Kur'an-ı Kerim'de Azrail geçmez. Azrail daha sonra kültürel olarak işte ta bizlere kadar ulaşmıştır. Kur'an-ı Kerim'de ne geçer peki? Melekül Mevt. Nerede geçer? Secde 11'de geçer. Arkadaşlarım lütfen etüt etsinler soruyu soranlar. Secde 11 tekrar ediyorum. Melekül Mevt ile Hazreti İdris kıssası mutlaka iyi etüt edilmelidir. İpuçlarından birisi budur. Peki neden bunu verdik? Hani bu ipucunu verdim. Hani çalışmaları için. Çünkü burada mütalaa dersten sonradır. Çalışılacak şeyler vardır. Bu kadar geniş bir konuyu 10 dakikalık bir video içerisinde ya da sadece kader iliştirilmiş bir eksik sorunun, içi boş bir sorunun içinde 10 dakikanın içerisinde cevap vermek zaten mümkün değildir. Bunu sadece fizyonomist değil, hiçbir insan yapamaz zaten. Evet, tekrar ipucuna geriye dönüyorum. Niye Hazreti İdris örneğini verdim? Çünkü ilmin, medeniyetin ve aklı kullanmaya dayalı sistemlerin ilk kurucusu olarak kabul edilir Hazreti İdris. Yazı yazmak, hesap, tıp, nebatların sırları, yani bitkilerin sırları, bitki dünyasının sırları, sanatlar, zanaatler, dikiş dikmek gibi, terazi kullanmak gibi ilk olarak Hazreti İdris tarafından icra edilmiştir. Bir ön bilgi vermiş olayım burada da. Demiri keşfedip ondan aletler yapmış, ziraatı geliştirmiş, deri ve kumaşlardan elbiseler dikmiştir. O denli önemlidir ki dünya üzerindeki miraca çıkıp geri dönmeyen iki insandan birisidir.
Diğeri kimdir? Hazreti İsa. Hazreti İdris'i nasıl tanırız? Doğmadan ölen peygamber olarak tanırız, değil mi? Evet. İpuçları buralarda gizlidir. Arkadaşlarım bu konuları çok iyi etüt etmelidir. Öneriyorum onlara bu ipuçlarını takip etmelerini. Sonra bunu yaptıktan sonra onlara yeterli gelmeyecektir. Bir kaynak daha, önemli bir ipucu kaynağı daha vereyim. Muhyiddin İbnül Arabi, Saatlerin Hazinesi. Bence başucu kitabıdır. Kader konularını anlamak isteyenler, doğru algılamak isteyenler bu öncelikle Kur'an-ı Kerim referans alarak bu kıssayı çok iyi anlayarak daha sonradan da İbnül Arabi'nin Saatlerin Hazinesini okuyarak kaderle ilgili konularda biraz daha bilgilerini bence geliştirebilirler. Benim verebileceğim önemli ipuçları ve önemli kaynaklar bunlardır. Peki şimdi bütün bunları yaptık. Daha sonra artık soruyu inşa etmiş olduk. İçi doldu, altı da doldu. Soruyu da inşa ettik. O zaman bu soruya artık cevap verilebilir. Şöyle de cevap verilebilir. Kaderin 7 katından hangisinden geldiğini de anladıktan sonra o zaman yanıt bulunabilir. Elbette yanıt veremeyeceğimiz konu yoktur evelallah. Evet. Şimdi bütün bunlar olduktan sonra da tabii finale doğru gelince söylenecek şeylerden, en güzel şeylerden bir tanesi de şudur. Efendim, erkek için sol el anneden aktarılan genetik mirası temsil eder. Kadın için sol el babadan aktarılan genetik mirası temsil eder. Evet. Kader konusunun önemli bilgilerinden birisidir. Yani bir fizyonomist ve fizyonomik bilgiler açısından bu bilgi önemli ve güzel bir bilgidir. İnsanın ailesinden gelen genetik bilgilerin tamamı, yani insanın tüm hikayesi sol elindedir. İnsanın genetik bilgiler yardımıyla ve gayretiyle başarıp başaramadıkları ve neyi nasıl, hangi ölçüde başardığı ise sağ eline yansır, sağ elindedir. Evet, iyi bir fizyonomist de bu bilgileri dikkate alarak analizini yapar ve değerlendirmesini ortaya koyar. Umarım kader gibi zor bir konuyu sorunun inşa edilmesi ve sağlam bir zeminde düzgün inşa edilmiş bir soruya gayet sağlıklı cevapların olduğu, bu cevapların vermenin de mümkün olduğunu umarım bu kadar kısa süre içerisinde anlatabilmişimdir. Efendim, bize web sitemizden ulaşabilirsiniz. kademakademi.com.tr. Tekrar ediyorum, kademakademi.com.tr. Sosyal medyadan bize ulaşmayı tercih edenler için de sosyal medyadayız. Yani YouTube başta olmak üzere Instagram'dayız, Telegram'dayız, Facebook'tayız. Arkadaşlarımız, tüm arzu edenler bize buralardan ulaşabilirler. Ayrıca alttaki yorumlar kısmına da yorumlarınızı, düşüncelerinizi ya da taleplerinizi yazabilirsiniz. Oradan ben ve ekip arkadaşlarım çok iyi besleniyoruz bizler de. Zaman zaman yeni şeyler de öğreniyoruz verdiğimiz cevaplardan. Bazılarını da tekrar ediyoruz. Tekrar, biliyorsunuz, öğrenmeye katkı sağlar. Hala biz bu işlerin talebesiyiz ama buralardayız. Yani sorular devam edecek olursa bunları bilgimiz, görgümüz dahilinde cevaplandırmaya gayret ediyoruz, gördüğünüz üzere. Efendim, serinin bir sonraki videosunda görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.